Masmavi Mutfak'ta hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere sadece 2 malzemeyle pişi tarifim var. İnanılır gibi değil, sadece su ve unla yapacağız ve gördüğünüz gibi böyle balon gibi kabaracak. Mükemmel bir tarif diyorum. Sizlere şöyle bir gösterip hemen tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: bir su bardağı kaynar su. Gördüğünüz gibi ben hemen kaynattım ve hemen kasenin içerisine alıyorum. Yani bir su bardağı kaynar su. Şöyle yarım tatlı kaşığı şeker, olmasa da olur ama eklerseniz şöyle dengeli bir hamurunuz olur. Bir çay kaşığı tuz. Ben göz kararı ekledim. Ve unumuzu dikkatlice ekleyerek tahta kaşığımızda toparlayalım. Biliyorsunuz suyumuz çok kaynar. Hemen elinizde girmeyin. Allah muhafaza, elinizi yakabilirsiniz. Şöyle göz kararı biraz ekledim. Tahta kaşığın ters tarafıyla ezerek hamuru topluyorum. Baktım ki toparlandı. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplam un miktarı 2 veya 2,5 su bardağı kadar. Ben de 2 su bardağı artı birazcık daha istedi. Her una göre farklıdır bu miktar. Siz göz kararı dikkatlice ekleyin. Şöyle seri bir şekilde yoğuruyorum. Yaklaşık diyebilirim ki 2-2,5 dakika sonra pişilik hamurumuz hazırdı. Kabartma tozu yok, maya yok, bekleme süreniz yok, hiçbir şey yok. Şöyle bir kıvamını göstereyim. Ele yapışmayan orta yumuşaklıkta şahane bir hamurumuz var. Ben bir ellerimi yıkamaya gittim. Elimi yıkadıktan sonra şöyle hamurumuzu çok az un serptiğim tezgaha alıyorum ki hani siz daha kolay görün diye kaseden aldım ama siz kasede de bezelerinizi alabilirsiniz. Burada göz kararı şöyle mandalinadan birazcık küçük bezelerimizi alarak tezgaha hazırlayalım. Siz ne kadar büyük olsun istiyorsanız pişilerinizi o şekilde alabilirsiniz. 9 tane beze çıktı bende. 10 da olur, 8 de olur, hiç fark etmez. Her bir bezemizi çok az un serperek tezgahın üzerinde açalım. Yani çok kolay bir pişi. Ben inanın ki çekim yapmama rağmen 40 dakika gibi bir sürede, bir de kameralara gidiyorum geliyorum, bitmişti. Yani normal sürede inanın ki şöyle 15-20 dakikada masada olur diyorum size. Bütün bezeleri aynı işlemle açarak hazırladım. İşimizin kolay olması için. Çünkü ocağın başına kızartmaya geçeceğiz. Gördüğünüz gibi inceliği bu şekilde 15 santim çapında açarak hazırladık. Kızartmaya başlayabiliriz. Tavanın içerisine yağı bırakmıştım. Şöyle bir tahta kaşıkla test edelim. Bir karıştırıp tam ortasında durdurun. Baktınız ki kabarcıklar çıkıyor. Bu demektir ki yağımız istediğimiz ısıya gelmiş. Ve dikkatlice bir tane pişiyi içerisine bırakalım. Bir kaşıkla, bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle ilk başta üzerine kaşıkla yuvarlayın, yani dokunun. Baktınız ki şişmeye başladı. Kaşıkla alarak o yağı üzerine dökerek böyle balon gibi kabartın. Yani yapmamız gereken sadece bu. Çok enteresan ve çok ilginç bir sanki mutfaktaki o birkaç dokunuşun gösterdiği sihir gibi bir şey diyorum ben bu tarz şeylere. Ters çevirdim. Öbür yüzü de gördüğünüz gibi mis gibi kızardı. Yine birkaç defa üzerine yağ döküyorum ve hemen tavadan alıyorum. Bakar mısınız? Bu gördüğünüz pişide kabartma tozu, maya, hiçbir şey yok. Sadece pişirme tekniği. Tekrar şöyle ağır çekimle verdim. Dikkatinizi çekerim. İlk verdikten sonra şöyle kaşıkla güzelce üzerine dokunun. Baktınız ki kabarcıklar yukarı çıkmaya başlıyor. Bu sefer kaşıkla yağı alıp üzerine bırakın. Ben bu işlemi bir ısıya dayanıklı bir kaşıkla yaptım ama bir tahta kaşıkla da olur veya bir çelik kaşıkla da yapabilirsiniz. Yine balon gibi kabardı. Şöyle iyice kabardıktan sonra ters çeviriyorum. Diğer yüzünü de pişiriyorum ve bütün pişileri aynı işlemle yapıyorum. Bir tanesi bile düz kalmadı sevgili arkadaşlarım. Hepsi açıldı. Çok da zevkli bir çalışması var. Özellikle size tavsiyem, çocukların yanında yapın. Böyle kocaman şişince de hemen tabaklarına verin. Bayılacaklar diyorum, inanın ki. Hemen siz izlerken ben bir püf noktası söyleyeyim. Püf noktası değil ama bir bilgi amaçlı diyeyim size. Pişilerimizin bu şekilde kabarması veya bu tekniği nereden aklıma geldiğini belki merak edersiniz. Hint mutfağında bir ekmek var ve onun pişirilme tekniği bu şekilde. O tekniği aldım ve Rus mutfağında da pişiyi sadece bu şekilde yapıyorlar. Yani kabartma tozu ve maya eklemeden yapıyorlar.
Onlardan da 10'u aldım. Yani kaynar suyla yoğurduklarını. İkisini sentez yaptım. Ortaya böyle muazzam bir şey çıktı. Onu da bilgi amaçlı paylaşmak isterim. Mutfakta da bilgi çok değerli diyorum. Bütün pişileri aynı şekilde yaparak bitirdim. Hepsi puf puf kabardı. Hepsini şöyle bir mutfak peçetesi serdiğim tepsiye alıyorum. Hani fazla yağ da peçeteye sızsın diye. Ve pişilerimiz servis için hazır. Yaklaşık bir yarım saat geçti ben kızarttıktan sonra. Şöyle size bir gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Benim sizlere tavsiyem, bakın sevgili arkadaşlarım, şu an yarım saat oldu. Yani böyle bir güzellik olamaz. Mayaya, kabartma tozuna alerjisi olan birçok izleyicim var. İnanın hiçbir şeye gerek yok. Evinizde un ve su varsa, bir de tuz varsa tamamdır. Hiçbir şeye gerek yok. Şöyle elimle kopardığımda dikkatinizi çekerim. Sanki katmer yaptınız. Yani böyle uğraşarak kat kat katmer yaptınız. Çok enteresan bir pişi. İlk kızarttığınızda kocaman balon oluyor ve o balonluğunu bir 5-6 dakika koruyor. Benim size tavsiyem, o şekilde servis etmek istiyorsanız tavada kızartıp hemen servis tabağına alın. Tabii ben çekimlerimle, doku testlerimle, sunumlarımla hazırlarken yarım saat geçti. Yine de muhteşem bir kıvamı var. Peyniri dürüm yapıyorum şimdi. Bölüyorum. O aradaki katları sizlere detaylı göstermek için. Yani bir şey yaptım ama nasıl servis edebilirsiniz, nasıl görünüyor, bütün detaylarını da veriyorum. Şöyle elimle böldüm. Şimdi size iç dokusunu tekrar göstereceğim. Ha, beni bile hayrete düşürdü. Bakar mısınız? O kabarma anında incecik hamur iki kata ayrılıyor. Dolayısıyla üstteki kat da çıtırlaşıyor ve alttaki de çıtırlaşıyor. 3-4 katlı bir şey oluyor, yani çok şahane bir şey çıkıyor ortaya. Yine böldüm, size yine gösteriyorum. Elimden geldiğince aklınızda hiç soru işareti kalsın istemiyorum. Onu da şöyle yaptım. Bu pişiyi bilmiyorum, birçok arkadaşım belki benim gibidir. Ben tatlı ile yemeyi çok severim. Reçelle, balla veya pudra şekeri serperek yiyin veya çikolatayla şahane olur. Bu sefer de kendi yaptığım çilek reçeliyle şöyle yine sizlere bir sunum hazırladım. Bugün sizlere yapımı çok pratik, hem de pazar gününe denk düşürdüm. Evde malzemeniz bile olmasa özellikle öğrenciler kolaylıkla yapabilir. Şahane bir pişi tarifi sundum. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.